Merhabalar herkese. Hat Sohbetleri, gündelik hayatta bilimin yeri başlıklı sohbet serimize hoş geldiniz. Hat Sohbetleri çevrim içi programımızda fakültemizdeki bilim insanlarımızın yaptığı değerli çalışmaları herkesle buluşturmayı hedefliyoruz. Ben Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Özge Subaşı. Programımızda bugün Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi meslektaşım Nazlı Özkan'la birlikte kendisinin Ufuk 2020 AB Marie Sklodowska-Curie programı tarafından fonlanan Türkiye'de yeni medya tarihi, radyo, televizyon ve mobil cihazlar başlıklı çalışması üzerine konuşacağız. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk Özge. Hemen başlayalım. Bize biraz araştırma projenden bahsedebilir misin? Tabii ki. Senin de söylediğin gibi Türkiye'de yeni medya tarihiyle ilgileniyorum. Araştırmamın başlığı Türkiye'de yeni medya tarihi. Bugün yeni medya deyince çoğumuzun aklına hemen dijital medya geliyor. Ancak bugün kullandığımız, normalleştirdiğimiz radyo, televizyon gibi araçlar ilk çıktıklarında onlar da yeni medya olarak adlandırılıyorlardı bulundukları dönem içinde. Zamanla biz onları normalleştirdiğimiz için yeniliklerini kaybettiler bizler için. Benim araştırmam iletişim çalışmaları alanında epey yaygın olan bu görüş üzerine aslında inşa ediliyor biraz ve ben Türkiye'nin 3 yeni medya dönemini birbiriyle kıyaslıyorum. 1920-30'larda radyo, 50'lerde televizyon, o dönemin yeni medyası ve 2000'ler mobil cihazlar olarak. Ve burada sorduğum soru, insanlar yeni medya kanallarını, bu yeni medya araçlarını ilk hayatlarına girdiklerinde nasıl deneyimliyorlar ve yeniliklerini nasıl inşa ediyorlar bu medya araç. Şimdi bu soruyu sormak şu yüzden önemli. Çünkü bir medya aracını insanların gözünde yeni yapan şeyler dönemin politik ve ekonomik koşulları ile doğrudan ilişkili aslında. Ve böyle olunca da bu yeni medya dediğimiz kavram, yani tarihselleştirdiğimizde bu kavramı biz sosyal bilimciler için de medya ve toplum ilişkisini anlamak için yeni bir pencere açılıyor aslında. Bir somut örnek vermem gerekirse, işte radyo Türkiye'ye ilk geldiğinde 20'lerde tabii ki bir heyecan, bir merak uyandırıyor. Fakat aynı zamanda bir korku, endişe de uyandırıyor. Özellikle de asimilasyon korkusu. İşte o dönem radyo batılı bir teknoloji olarak düşünülüyor. Ve yeni kurulmaya başlayan bir ulus devletin gözünde de radyo, yani ya Batı emperyalizmini ve işte onunla birlikte gelen asimilasyonu birlikte getirse diye çekinceler var. Hatta o dönem kurulan ilk radyo istasyonu bir özel teşebbüs, fakat çok fazla devlet kontrolü olan bir özel teşebbüs bu yüzden. Yani bütçesinden yayınlarına kadar devletin çok direkt bir şekilde kontrol ettiği bir özel teşebbüs. İşte bakıyorsunuz o dönem yazılan piyesler var mesela, 30'larda basılmış. İşte radyo orada böyle yine biraz işte batılı, Fransızcanın konuşulduğu filan bir araç olarak gösterilip sonradan Türkleştirilmesi gerekiyor gibi böyle algıların etrafında şekilleniyor bu yenilik. Şimdi 50'lere geldiğimizde televizyon yaygınlaşmaya başlıyor. O da benzer şekilde batılı bir araç aslında. Fakat burada bu asimilasyon endişelerini çok görmüyoruz. Yani işte burada gelişmekte olan bir toplum var ve onun modernleşmesi için bu medya aletini getirmesi lazım, yaygınlaştırması lazım gibi bir bakış açısı var. Şimdi burada işte iki dönem politik ekonomik koşulları biraz etkili olabilir mi gibi bir soruyla yola çıktım. İşte kurulmakta olan bir ulus devlet, batılı bir teknoloji, asimilasyon korkusu, ama 50'lere geldiğinde belki de o ulus devletleşme süreci hala devam etse de biraz daha farklı bir yaklaşım var teknolojiye. Tabii bu sadece politik ekonomik koşullarla da şekillenmiyor. Kişilerin, yani bu medya kullanıcılarının toplumsal pozisyonları da aynı zamanda bu medyaların yeniliklerinin nasıl inşa edildiği ve sonrasında nasıl normalleştirildiğini belirliyor. Bu yüzden bir alt sorum da benim sınıfsal pozisyon ve toplumsal cinsiyet. Özellikle bu yenilik inşasını nasıl etkiliyor? Yani çok genel olarak kabaca böyle bir proje var şu anda üzerinde çalıştığım. Bizler gibi radyo ve televizyonla büyümüş ve şimdiki mobil cihazlar üzerinden teknolojiye yeniden ilişkilenen kişiler için bu akış çok anlamlı olsa da benim bir sonraki sorum, belki radyo ve televizyon dönemlerini kendisi deneyimlememiş ama buna karşılık mobil cihazlar üzerinden olan deneyimi çok sık yaşamış genç arkadaşlarımızla ilgili. Bugün bir ortaokul öğrencimiz senden bu projeyle ilgili bir bilgi istese, onun dünyası için bunu ona nasıl anlatabilirdin, bu ilişkileri? Şöyle, bu
Güzel bir soru gerçekten. Şöyle anlatırdım. Biliyorsunuz ki teknoloji tarihi genelde işte mucitlerin gözünden bakılarak anlatılır. İşte elektriği kim buldu, telefonu kim icat etti, bir kısım genelde erkek mucitlerden bahsediyor oluruz. Bu tarihin kendisi de böyle aslında biraz çekişmeli bir tarihtir. Çünkü yani bir taraftan da kolektif bir icat tarihinden bahsediyoruz. İşte o bir parçasını bulur, diğeri bir parçasını geliştirir. En sonunda kim telif hakkını alırsa o mucit olur filan, ama hep böyle bir tartışmalarla da birlikte e, devam eden bir tarihtir. Fakat bu işte yeni medya tarihini biraz insanların bu yeniliği nasıl inşa ettiği üzerinden baktığımızda görüyoruz ki mucitler bu teknolojilerin nasıl algılanılacakları ve nasıl kullanılacakları ile ilgili ancak bir yere kadar söz sahibiler. Bununla ilgili güzel bir örnek, benim de çalışmamı oluştururken esinlendiğim önemli bir kaynak. Lisa Gitelman'ın çalışması. O fonografa bakıyor. İlk ses kayıt cihazı olan fonografa bakıyor. Edison mucidi. Edison'la hepimiz zaten yani tanıyoruz artık. Bildiğimiz bir mucit bu anlamda. Lisa Gitelman bu Amerika'da 19. yüzyılın sonlarında fonograf yaygınlaşmaya başladığında Edison'un şöyle bir öngörüde bulunduğunu söylüyor. Diyor ki bu alet iş ilişkilerinde çok yaygın olarak kullanılacak. İş adamları iletişime geçmek için bu aleti çok yaygın olarak kullanacaklar. Böyle bir öngörüde bulunuyor. Ancak tarihsel sürece baktığımızda görüyoruz ki evrildiği gramofonla birlikte aslında fonograf bir eğlence aracı olarak normalleşiyor. Şimdi Edison'un öngörüsü tabii çok normal. O dönem hızla işte kapitalist ekonominin hızla geliştiği bir ülke var. İşte yeni sınıflar ortaya çıkıyor, yeni şirketler kuruluyor. Ve yani ekonomi o kadar ön planda ki Edison da burada bir fonksiyon biçiyor bu araca. Fakat öyle olmuyor, işte insanların onu nasıl alıp kullandığı burada işin içine giriyor ve yine burada o toplumsal yapı etkili oluyor. İşte yeni yeni ortaya çıkan orta sınıflar, onların boş zamanlarını nasıl geçirdikleri, nasıl geçirmek istedikleri, yani burada bu biraz sınıfsal hiyerarşiler ve eşitsizlikler benim çalışmama giriyor. Onlar çok belirleyici oluyor. Şimdi ortaokul öğrencisine geri dönersek şayet, eminim o da öğretim hayatı boyunca çok duymuştur kimin neyi icat ettiğini. Ama bu yeniliğin inşasında toplumun oynadığı rol çok da konuşulmaz. Şimdi burada biraz toplumun nasıl bir rol oynadığıyla ilgili önüne bir şeyler getirebilir bu çalışma ve belki de buradan doğru bu öğrenci şeyi de sormaya başlar. Yani evet, toplum dediğimizde aslında heterojen bir yapı ve her pozisyondaki sınıfsal, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri belirliyor insanların bu yenilikleri nasıl normalleştirdiğini ve bir taraftan da yani işte o kadınlar bu inşada nasıl rol oynuyor ya da farklı alt sınıflar nasıl rol oynuyor gibi belki o soruları kafasında açabilir. Gündelik yaşamdaki gözlemlerini belirleyebilir teknoloji kullanımıyla ilgili. Evet, belki bu şekilde bir algılama veya algıda açılmadan sonra da biz de ileride mucit kolektifleri, farklı gruplardan Evet. oluşan mucit gruplarının ürettiği yeni medyalara gözlerimizi açabiliriz. Peki diyelim ki buna birileri baş koydu. Bir ortaokul öğrencimiz olabilir, onun daha ileri yaşta bir versiyonu olabilir. Tabii ki senin çalışmalarından veya örnek olan çalışmalardan esinlenerek belki biraz yol almaya çalışabilir. Peki senin de az önce değindiğin örnek gibi başka birkaç örnek vermek ister misin? Senin bu soruyu ve bu çalışmayı oluşturmana esin kaynağı olan ya da bunların bulunabileceği bir kaynak önerebilir misin? Yani ilgi duyan birileri bu dünyaya, bu sorulara nereden başlayarak dahil olabilir? Yani hem İngilizce hem Türkçe düşünüyorum bu soruyu kaynaklar açısından. İngilizce'de bu bahsettiğim Lisa Gitelman'ın kitabı kesinlikle önemli bir kaynak. Çünkü fonografla interneti kıyaslıyor. Yani işte Amerika'da 19. yüzyılın sonlarında fonograf, sonrasında internet kıyası yapan bir araştırma. Çok o açıdan kaynak teşkil edebilecek bir araştırma. Yine Lev Manovic sinema ile interneti kıyaslıyor mesela. Ve çok akıl açıcı benzerlikler buluyor sinema ve internet arasında. Ve oradan doğru interneti gerçekten yeni yapan şey ne? Biraz bununla ilgileniyor. Türkçe'de de yani bütün bu üç medyayı bir araya getirmese de farklı medyaların tarihine odaklanan çok önemli kaynaklar var. Ben de çok fazla faydalandım. Hem çalışmamı kurarken hem arşiv taraması esnasında gerçekten faydalandığım kaynaklar. İşte
Uygur Kocabaşoğlu'nun kitabı var radyo ile ilgili. Yine radyo ile ilgili Meltem Ahıskan'ın BBC'ye de baktığı Türkiye'de radyonun o ilk zamanlarından, Ankara zamanlarından. Sonra işte Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu, BBC bunları kıyasladığı. Süleyman İlaslan o hem radyo, biraz radyo amatörlerine de bakıyor. Baktığı bir çalışması var. Aynı zamanda televizyon. Bir de televizyon olarak yani Türkiye'de ilk televizyon İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yayınlarına başlıyor. Aslında benim de çalışmam biraz ona da bakıyor. Yani radyonun millileştiği dönemden önceki dönem, televizyonun TRT'den önceki o dönemi, TRT'nin televizyon işine girdiği dönemden önceki dönemi olan 50'ler. Orada da Zeynep Şahin Tutuk ve Burak Barutçu'nun hem kitaplarından çok faydalandım hem kendileri gerçekten bana yardımcı oldular. Yani bunlar güzel kaynak kitaplar başlangıç noktası için. Bunları önerebilirim. Hem Türkçe hem İngilizce olarak düşündüm tabii biraz. Dile göre biraz değişebilir. Ama oldukça zengin bir kütüphane, bir kitap okuma listesi oluştu bence. Peki bu kadar hani kitaplardan ve bunun bizim aklımızda oluşturduğu sorulardan bahsettik. Şimdi biraz daha gündelik bir soru sormak istiyorum. Bu projeyi gören, okuyan ya da bizim bu yayınımızı izleyen birisi bunu kendi gündelik hayatına aldığında medya ile ilgili olabilir veya herhangi başka bir konuda olabilir. Böyle bir proje onun hayatında ne ifade edebilir ya da araştırmacılar ne ifade etmesini hayal ediyor diye sorabilirim belki. Bu da güzel bir soru. Şöyle, hem burada biraz belki yeni şimdi yeni arşiv taramasını bitirdim bir taraftan. Yani radyo ile ilgili arşiv taramasını bitirdim. Televizyonla ilgili sözlü tarih yaptığım bir aşamadayım şu anda. Hem de biraz bulgularından da bahsederim bu şeye cevap verirken. Çünkü oradan çok ilginç şeyler çıkıyor. Henüz böyle tam oturmuş bir argüman değil bu. Ama buradan çıkan bir kısım içgörüler bence bizim bugün dijital medya yaklaşımımızı da pratik anlamda senin sorduğun gibi etkileyebilir. Şimdi şöyle bir şey gördüm ben radyoda arşiv taramasına başlayınca işte 30'larda basılmış radyo dergilerine bakarken bu dergilerin ilk 3-4 sayfası radyo ile ilgili çok temel bilgileri içeriyor. İşte madde nedirden başlayıp elektrik nedir, ses nasıl iletilir, işte anten. Yani böyle gerçekten bölüm bölüm bize bu teknolojiyi anlatıyor bir. İkincisi radyo nasıl yapılırın bilgisini veriyor insanlara. Yine böyle çok temelden devre nasıl kurulur, bobin nasıl yapılır filan. Yani böyle basit bir şekilde bu radyo aracını biz nasıl yaparız evde kendi imkanlarımızla. Şimdi projenin sorusuna geri dönersek tabii dönemin ekonomik koşullarını düşünelim. Alım gücünün düşük olduğu bir ülke, radyo pahalı bir cihaz. Tabii ki de radyo dinleyiciliğini yaygınlaştırmak için bu yola gitmek lazım. Bu etkili oluyor tabii ki ama dünyada da genel böyle bir trend var. Bunu da söylemekte fayda var. Yani bu radyo yapımı gerçekten kişilerin böyle bir hobisi gibi bir şey o dönem. Sonra ben bu benim bilgimi çekti. Ondan sonra televizyonla ilgili şeylere geçtim. Sözlü tarih çalışmalarına geçtim. İşte o dönem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde televizyonun yapımında çalışmış mühendislerle konuşurken onların teknolojiye ilgisinin radyo yaparak başladığını, işte kendi ortaokul, lise dönemlerinde kendi radyolarını yapıp işte böyle o dönem olan İstanbul Radyosu, Ankara Radyosu'nu işte dinlediklerini falan öğrendim. Tabii bu böyle beni çok heyecanlandırdı. Yani hani o bilginin tüketildiği mecrayı da görmüş oldum böylece. Şimdi bu tarih niye önemli? Bugün dijital medya dediğimizde işte aklımıza belki de ilk gelen şey bu etkileşim özelliği. İşte diyoruz ki artık kullanıcılar aktifleşti. Aynı platformları kullanarak insanlar sadece medya tüketmiyor, aynı zamanda medya üretebiliyorlar, içerik üretebiliyorlar. Değil mi? Aktif oldular işte Instagram'da siz sadece resimlere bakmıyorsunuz. Kendi içeriğinizi, videonuzu, işte fotoğrafınızı, her şeyi paylaşabiliyorsunuz. Bu da hatta yeni isimlerle anıyoruz bu medya kullanıcılarını. Üre tüketici diyoruz. İşte prosumer diye İngilizceden çevrildiğinde. Fakat şimdi radyoya doğru gittiğimizde de gördüğümüz şey yani radyo dinleyicileri de pasif değiller aslında. O dönemin radyo dergileri tamam yayın olarak onlara gelin yayın yapın demiyor ama yani siz diyor bu cihazı üretebilirsiniz. Yani üretmek kabiliyeti dinleyicilere de yani o aktiflik o radyo dinleyicisine de atfedilmiş. Şimdi burada yeni bir soru aslında sorabiliyoruz biz araştırmacılar olarak. Yani şunu görüyoruz bu kaba tarihsel kıyaslamayla birlikte. Diyoruz ki yani teknoloji kullanıcılarının
üretme kapasitesi zamanla yer değiştirdi belki de. Yani teknoloji üretebilen insanlardan, teknoloji üretebilecek kapasitede görülen insanlardan daha çok içerik üretebilecek insanlara doğru bir yaratıcılık kapasitesinin yer değiştirdiğini görebilir miyiz? Yani hala soru olarak sorduğum bir şey bu benim. Ama belki de böyle düşünmemiz lazım bizim bu teknolojileri ya da yeniliğin inşasını gibi. Şimdi buradan nasıl bir yere varırız? Yine pratik olarak böyle birazcık dolambaçlı bir yol gibi ama şöyle bir şey. Çalışmanın 3. ayağında Instagram kullanıcılarıyla ben görüşmeler yapıyorum. Ve Instagram kullanıcılarının çoğunun şikayet ettiği bir şey var. O da algoritmalar. Yani işte algoritmalar görünür kılmak istedikleri şeyleri görünür kılmıyorlar. Çünkü belli kriterlere uymuyorlar ve bu kullanıcıların arasında şöyle bir şey var. Yani ayrım var. Teknoloji, içerik. İçerikte ben evet istediğimi üretebilirim. Ama işin teknik kısmında algoritmalarda tamamen çaresizim. Artık onu düşünmüyorum bile çünkü algoritma neyi göstermek istiyorsa onu gösteriyor ve benim bunun konuda yapabileceğim çok da bir şey yok. Şimdi bu edilgenlik hali işin teknik kısmına gelince aslında sorunsallaştırılabilecek bir şey radyoyu düşündüğümüzde. Çünkü yani o teknik kısım yaratıcılığın belki de biraz daha görülmek istendiği alan da o dönem. Şimdi burada şöyle bir açıdan önemli bu teknik kısmında da aslında insanların etki edebileceğinin farkına varması. İşte Algorithmic Justice diye bir platform var. Algoritmik adaletsizlikleri düzeltmek isteyen işte ırkçı temsilleri öne çıkaran algoritmaların düzeltilmesi gerektiğini söyleyen. Şimdi siz tekniği biraz kendi kontrolünüz dışında yani etkinizin olamayacağı bir alan olarak düşündüğünüzde oradan ettiğiniz talep yani oradan talep edebileceğiniz şeyler de çok sınırlı oluyor. Ama teknikte de insanlar kendilerini daha aktif, aslında oranı da değiştirilebilecek ve insanların kontrolünde bir alan olduğunu görmeye başladıkları an, yani bir dakika şimdi burada yanlış bir şey var, işte Google, burada yanlış bir şey yapıyorsun. Bu ırkçı algoritmaları düzeltmen lazım mesela. Yani bunu talep etmeye başlayan insanlar olabilir. İşte dijital teknolojilerin o teknik kısmı ile kurdukları ilişkiyi bir yeniden gözden geçirebilirler. Yani çok kabaca şimdilik çok tabii ki daha erken olmakla birlikte böyle bir pratik etki söyleyebilirim. Yani belki geçmişe ve bu proje üzerinden günümüzdeki teknolojilere ve onlarla bizim içerik üretenler ve tüketenler olarak ilişkilenme şekillerimize bakarak e, daha adaletli üretimler, daha adaletli hak veren mucit anlatıları hayal etmeye başlayabiliriz. Ben öyle anladım. Ee, Belki bundan ben de bu arada son soruma geldim ve buna uygun bir soru. Bir anladığım şey buydu. Bir başka anladığım şey de belki aslında o kadar da üretimden uzak olmadığımız, uzakmışız gibi algıladığımız ama tıpkı geçmişteki radyo ile ilişkilenen insanların kendi radyolarını yapabildikleri gibi bizim de teknolojilerle belki onlara erişilebilirlik sağlandığında farklı ilişkiler kurabileceğimize dair bir şeyler çıkabilir gibi anlıyorum. Diyelim ki bu hayaller gerçekleşti, bu proje sonlandı ve bundan 10-15 sene sonrasına gittik biz. Orada yine birileri bizler gibi, bu projedeki çalışanlar gibi benzer sorular soruyor olacaklar belki. Oradan buraya baktığımızda bu proje nasıl bir yer bulabilir? Yani bir 15 sene sonrasında yeni sorular soran insanlar bu projeyi nasıl konumlandırırlar? Yani çok tabii 20 sene sonrası epey iddialı o dönem. Çok da merak ederim yani hani nasıl dijital medya ile ilişkimiz nereye gelmiş olacak ve neye yeni medya diye olacağız mesela. Yani bu güzel ilginç bir soru ama benim sanırım şöyle bir şey söylemek aklıma yatıyor. Yani bu görüşmelerden ortaya çıkan şey işte bu teknik ve yayın ayrımı ya da işte teknik ve içerik üretimi ayrımı. Bu çok belirgin bir şekilde farklı medya araçlarında ortaya çıkan bir durum. Belki 20 sene sonra bu ikisini ayırmak bu kadar kolay olmaz. Yani hani bu proje böyle bir şeye katkıda bulunabilir. Tabii ki çok iddialı olur bir taraftan ama hani bu ayrımın en azından ideolojik olabilecek bir ayrım olduğunun farkına varabilir insanlar. Çünkü evet teknik kendi başına hareket eden bir alan gibi kuruluyor. Birçok işte sosyal medya platformunda bu işine geliyor. Ya biz yapmadık, algoritma yaptı filan diyebilmek mesela.
Ben dün daha yeni bir bilgisayar mühendisiyle konuştum işte. Radyo amatörlüğünden elektronik mühendisliği sonra bilgisayar mühendisliğine geçmiş biri. Yani dediği şey şu, bilgisayar her zaman komutla çalışır ve bunu hep insan yapar. Yani mesela bu bakış açısının belki de artık kanıksandığı işte ve böyle biraz bu dijital medyanın da toplumsal dinamikler nasıl şekillendiriyor işleyişini ve temsillerini. Yani bugün televizyonu biz sorumlu tutuyoruz. İşte diyoruz ki belli kimlikler gösterilebiliyor sadece. Ve buna yönelik aslında televizyon programları hareket etmeye başladı. İşte o temsili çeşitlendirmeye çalışıyor. Yani bunlar hep böyle çabalar gerektiriyor. Toplumsal alandan gelen çabalar ve taleplerle oluyor. Belki o döneme geldiğimizde artık tabii çok iyimser bir şekilde belki de bu çabaların verdiği sonuçları görmeye başlayacağız. Umarım bu projenin sonuçları ileride bize bunları düşünerek başlanmış teknoloji projeleri ve sonuçları getirsin. Ben Evet. kendi umudumu da böylece belirteyim. Çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için. Hat sohbetimizi Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Nazlı Özkan'la gerçekleştirdik. Projesi Türkiye'de yeni medya tarihi, radyo, televizyon ve mobil cihazlar üzerine konuştuk. Bizi tarihin içinden bugüne ve geleceğe getirdi. Bir sonraki hat sohbetimizde görüşmek üzere diyoruz ve belki de bir radyo terimiyle noktalayalım ve esen kalın diyebiliriz. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.